Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından ons altın ve gram altınla ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Piyasalar dikkatleri bugün Amerika Birleşik Devletleri enflasyonunda olacak. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün %0,44'lük yükseliş ile 1615 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 34,6 milyar Türk lirası oldu. 18 Ekim 2021 tarihinde başladığı sert yükselişine devam eden endeksin dün en yüksek 1631 seviyesinden işlem gördüğünü, en düşük seviyesi ise 1605 seviyesini gördüğünü söyleyebilirim. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri Dow Jones Endeksinde azalışlar görülürken S&P ve Nasdaq endekslerinde de karışık seyrin hakim olduğunu vurgulamak isterim. Avrupa borsalarında ise karışık seyir sürerken Asya piyasalarında ise negatif bir seyir hakimdi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ekonominin maksimum istihdamda olup olmadığını değerlendirirken çok çeşitli göstergelere baktıklarını, manşet rakamlardan ziyade iş gücü piyasasındaki uyumsuzluklara da dikkat ettiklerini ifade etti. Yerleşik eşitsizliklerin çoğunun para politikasının ele alma gücünün ötesinde olduğunu belirten Başkan Jerome Powell, Fed'in para politikası çerçevesinde maksimum istihdamı geniş ve kapsayıcı bir hedef olarak tanımladığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre üretici fiyat endeksinin Ekim ayında nihai olarak önceki aya kıyasla paralel ve %0,6, bir önceki yılın aynı kıyasına göre ise %8,6 artış kaydetti. Üretici fiyat endeksi Eylül ayında ise aylık bazda %0,5, yıllık bazda ise %8,6 artış göstermişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici fiyatları Ekim ayında ivmelenerek enflasyonist baskıların kalıcı olacağına dair endişeleri artırmış durumda. Üretici fiyatlarındaki artış da enerji ağırlığını korumaya devam ederken, Goldman Sachs tarafında ise özellikle yatırıma karşı olan güçlü talep ve enflasyon beklentilerindeki artışın dünyayı yüksek faizlerin olacağı uzun bir yola sokacağını öngörüyor. Goldman Sachs analistleri birçok gelişmiş ülkede faiz oranlarının düşük seviyelerden yükselmesini beklerken bu da şu an için tahvil piyasalarında fiyatlanıyor ifadelerini yer aldı. Ekonomik Araştırma Enstitüsü ZEV tarafından yapılan ankete göre ise Almanya'da yatırımcıların ekonomiye olan güveni Kasım ayında fiyat baskılarının gelecek yılın başında zayıflayacağı ve büyümenin toparlanacağı öngörülerinin etkisiyle Ekim ayındaki 22,3 puan seviyesinden 31,7 puan seviyesine yükseldi. Küresel petrol talebinin 2019 yılındaki pandemi öncesi seviyelere dönmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, OPEC'in daha fazla petrol pompalaması yönünde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen çağrıları yanıtsız bırakması sonrasında yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin yüksek petrol fiyatları ile başa çıkmak için yollarının olduğunu söyledi. Asya borsalarına baktığımızda ise Çin'de fabrika fiyatlarındaki artışların, yani üretici fiyat endeksinde ve bugün beklenen Amerika Birleşik Devletleri verisinin beklentilerden yüksek gelmesi gibi bir sonucun politika yapıcılar üzerindeki faiz oranlarını
yükseltme baskısını tetikleyeceğini düşünüyorum. Bugün Amerika Birleşik Devletleri vadelilerinde de satışların hakim olacağını düşünüyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında zayıf dolar ve düşük tahvil faizleri ile daha önce 3 kere test edilen 1832 dolar direnç bölgesine kadar dün yükselişin gerçekleştiğini gördük. Bugün bu fiyat yakın fiyatlama ile güne başlangıç gerçekleştirirken veri akışında da Amerika Birleşik Devletleri'nden diğer takip edilecek verilerle birlikte bütçe dengesi ve işsizlik maaşına başvuranların sayısını da yakından takip ediyorum. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1832 ve 1843 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1800 dolar ve 1770 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Arkadaşlar, yoğun talep üzerine bir Brent petrolü ile ilgili de analizimi gerçekleştireceğim. Gram altından önce Brent petrol analizimi yapacağım. Küresel petrol talebinin 2019 yılındaki pandemi öncesi seviyelere dönmesi ve OPEC'in daha fazla petrol pompalaması yönünde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen çağrıları yanıtsız bırakması sonrası yükselişe geçen ham petrol fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri PMI verileri öncesi Brent petrolün 84,5 seviyesinden işlem gördüğünü görüyoruz. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü gelişmelerin yaşanması durumunda 85,30 ve 86 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanacak gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 83,5 ve 82,20 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise gram altında ons ve kurdaki yükselişle beraber devam etmesiyle birlikte yeni tarihi zirvelerin gerçekleşmeyi devam ettirdiğini görüyoruz. Dün 573 Türk Lirası seviyesini test eden gram altında bu sabah da aynı fiyatlardan işleme başladı. Gün içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek veriler takip edilirken özellikle enflasyonda gerçekleşmesi öngörülen ve ons altın fiyatlarındaki önemini korumasını bekliyorum. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 575 ve 582 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 568 ve 545 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.